Synamics ve 90 Basic Positioner Telegram 111 üzerinden PLC ve servo arası haberleşme, servo sürme uygulaması yapacağız. Bu aslında bir önceki videoda anlattığımız Pulse Direction Step motor veya servo motor kontrolünden sonraki en temel haberleşme üzerinden, Profinet Profibus üzerinden yaptığımız en temel pozisyonlama uygulaması. Bunu uzun süredir kullandığımız, piyasada da yıllardır kullanılan bir servo sürme yöntemi. Biz aslında birçok sinematik sürücüde V90, S210, S200, 210'da bu özellik sonradan eklendi. S120, S110 gibi birçok sürücüde aslında sürücünün içerisinde bir EPOS dediğimiz Basic Positioner var. Bunu kullanarak PLC'den sadece target pozisyon ve set speed gönderiyoruz, set point gönderiyoruz ve sürücü servo motoru kendisi bizim istediğimiz konumlandırıyor, pozisyonluyor ve kapalı çevrim kontrolü de kendisi yapıyor. Biz bu şekilde yapılan yönteme aslında Decentral Motion Control diyoruz. En temelde iki tip motion control yöntemi var. Birincisi Decentral dediğimiz az önce bahsettiğim PLC ile servoyu haberleştirip PLC'den servo sürücüye sadece belli komutlar ve belli set point gönderiyoruz. Servo sürücü bu aldığı komut ve set pointler ile motoru pozisyonluyor, belli bir hızla çalıştırıyor. Encoder'dan aldığı feedback'le de kapalı çevrim kontrolünü yapıyor. Bu kontrolü tamamen interpolatörü olsun, ramp function generator olsun hepsi tamamen sürücü içerisinde yapılıyor. PLC'ye burada bir iş yükü binmiyor. Diğer yöntem ise Central Motion Control ki bunu ilerleyen videolarda daha sık onu kullanacağız. Onun getirdiği bazı avantajlar ve esneklik, diğer uygulamalarla entegre edilebilme gibi birçok özellik sunduğundan dolayı örneğin işte cam yapma, senkron çalışma veya bir harici encoder'a senkron olma gibi birçok şeyi kolaylık sağladığı için işte elektronik cam kullanımı, sanal eksen vesaire tabii ki ondan ilerleyeceğiz. Ama temel seviyede bu örneği de yapmamız gerekiyor. Hatta bunun birkaç çeşidini yapıp ondan sonra devam edeceğiz. Central Motion Control'da ise bütün bu kontrol işlemini burada servo motorun arkasındaki encoder'dan sürücü değil doğrudan PLC okuyor veya bazen sürücü okuyor ama sürücüden biz haberleşmeyle PLC'ye alıyoruz bu bilgiyi ve bütün buradaki işlemleri yani şurada gördüğünüz işlemleri, hesaplamaları, kapalı çevrim kontrolü aslında PLC yapıyor. O tabii ki PLC'ye bir takım iş yükleri getiriyor. Bunun için genelde biz zaten ya teknoloji CPU kullanıyoruz eğer özellikle senkron hareketler varsa veya güçlü CPU'lar kullanıyoruz 1500 gibi. Yeni CPU'larda da zaten hem çekirdek sayısı arttığından hem hızı arttığı için PLC'lerin bu artık çok sorun olmaktan çıktı. Ama neden hala böyle bir şeye ihtiyaç var dersek şöyle bir örnek vereyim. Şimdi siz motion kontrolü PLC içerisinde teknoloji objeyle yaptığınızda burada bir limitimiz var. Nedir bu? Motion Control Resource diye CPU'nun bir reserve alanı var. Bir kaynak gücü var. Kaynak miktarı var. Örneğin burada 1511 CPU'nun 1120 olarak verilmiş bu kaynak. Bu nasıl dağılıyor? Eğer bir hız kontrolü yapıyorsanız 40 birim, kaynak harcıyor pozisyon kontrolü yapıyorsanız 80 birim, senkron eksen olduğunda 160 birim gibi. Bir de bunun dışında şurada limitler var. Bunları görebilirsiniz. Bu CPU 1511 CPU 11 adet pozisyon eksen kontrol edebiliyormuş limit olarak 4 milisaniye cycle'da. Eğer Profinet Cycle'ında Motion Cycle'da 8 milisaniye açarsak 14'e kadar çıkabiliyor maksimum. Bu yapabileceği maksimum sayı teknoloji objeyle. Şimdi bazen bundan daha fazla servo ihtiyacımız oluyor. Neden oluyor? Özellikle fixtür gibi daha point to point çalışan uzun hatlarda, uzun makinelerde mesela buzdolabı, kapak hattı düşünün. İşte partnerlerimiz yapıyor bu tarz işler. Üzerinde 80-90 tane servo olabiliyor. Bu servoların birçoğu sadece belli bir pozisyona gidip orada işte belli bir fikstürü ayarlamak için kullanılıyor. Boy ayarlama, işte yükseklik ayarlama gibi. Dolayısıyla yaptığı hareket sadece birkaç milim ileri geri gitmek, pozisyonlamak. Şimdi bunun için eksen harcamaya bazen gerek olmayabiliyor. Ne yapıyoruz bu durumda? Blokla sürebiliyoruz. Bu Synapos olabilir veya Telegram 111 kullanıp kendimiz de bir sonraki videoda onu düşünüyorum. Kendi yazacağımız bir blokla yapabiliriz. Daha esnek olabilir. Burada nasıl oluyor peki? Bu defa teknoloji objeden bağımsız olduğu için biz kendimiz blokla sürdüğümüz için buradaki limitimiz bizim PLC'nin data sheet'ine bakarsanız Number of Connectable IO Device diye bir parametre var. Orada bir alan var. Orada bu 128 olarak belirtilmiş. Mesela 1511 CPU ile 128 adet servo sürebiliriz bu şekilde. Synapos'la veya işte Telegram 111 kullanarak. Bu sayı tabii ki CPU büyüdükçe 1515'te bu 256'dır. 1517-18 CPU'larda bu sayı 384'tü. Yeni CPU'larda artık yeni çekirdek de eklendiği için, yeni core geldiği için CPU işlemcisine bu sayı binli adetlere çıkmış durumda. Dolayısıyla oldukça geniş oluyor. Bu yüzden bunu kullanma ihtiyacımız olabiliyor. Mantık olarak yine şeye çok benziyor. Birkaç önceki videoda yaptığımız Telegram 20 örneği yapmıştık. Asenkron sürücü için G120C'de hatırlarsanız. Orada neydi? PLC'den sürücüye 2 Word gönderiyorduk, 2 PZD gönderiyorduk. Sürücüden de PLC'ye 6 PZD geliyordu. Telegram 20'de. Burada da servo olduğu için, içerisinde pozisyon ve pozisyonla ilgili konular olduğu için Telegram 111'i kullanıyoruz. Telegram 111'de ise 12 PZD gönderiyor, 12 PZD alıyor.
Bu standarttır. Hiç bunun içerisindeki PZD'lerle oynama şansımız yok. Bunlar sabit tanımlı. Telegram 111 seçtiğimiz anda bunlar hem sürücü tarafından hem piyasa tarafından otomatik içi dolu olarak geliyor. Mantık olarak dediğim gibi servo motoru, hız, pozisyon ve benzeri kontrollerini sürücü yapıyor tamamen. Kapalı çevrim kontrol, interpolatör, ramp, function generator gibi birçok içeride mekanizma var servoyu sürmek için. Bunların hepsi tamamen sürücü içerisinde halloluyor. Biz PLC ile sürücü arası Profinet Cycle'ında sürekli şu telegramlar koşuyor. Gidip geliyor. Ne işe yarıyor? PLC'den diyoruz ki 100 mm git. Sürücü motoru 100 mm döndürüyor ve aktüel olarak değerleri bize iletiyor. Şu an bu pozisyondayım diyor. İşte oradaki status word bilgilerini vesaire değerleri de bize iletiyor. Temelde çok basit. Şimdi dilerseniz örneğimize geçelim. Dia Portal'a geldik. Step 7 Professional versiyon 20 kullanıyorum. 21 release oldu. Yakında ben de yükleyeceğim. Aslında kararsızım. Çünkü birçok müşterimiz hala 18, 17 gibi şeylerde 20'ye bile geçmemiş durumda. Acaba 20 ile mi devam edeyim yoksa 21'e geçeyim ve yeni yükleyecek olanlar da yani zaten şu anda update edecek olanlar da 21'e geçer mi diye düşünüyorum. Ama en güzeli güncelle devam etmek. Çünkü birçok özellik de orada geliyor. Onları da size aktarabilmem için ben de en güncel olana geçmem iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi burada yine boş bir projem var. 1511 CPU'm var. Burada T CPU'm var. İçerisinde herhangi bir şey yok. Sadece ayarlarını yaptım. IP adresi vesaire. Hemen programlamaya geçeceğiz. Programlamaya geçmek için tabii öncesinde bir iki konuyu halletmemiz lazım. Nedir bunlar? V90'ın parametre ayarlarını yapabilmek için V-Assistant programı lazım. V-Assistant'ı kurmanız lazım. Onun için Google'a yazıyorsunuz. Synamics V-Assistant diye yazdığınızda bizim support'ta bir sayfamız var. Bu sayfanın linkine erişebilirsiniz. Açtığınız zaman şöyle bir şey göreceksiniz. Synamics V-Assistant Commissioning Tool. Bunu zaten birçoğunuz, eminim bu videoyu izleyen %90'ınız bunu biliyordur. Şu anda 1.08 güncel versiyonu en son yayınlanan. Bu da bayağı önce çıktı zaten 2022. Dediğim gibi V90 zaten artık phase out olacak bir ürün. Ama bu anlatacağımız örnek sadece V90 için geçerli değil. Birçok sürücüde, servo sürebilen birçok sürücüde Telegram 111'i kullanabiliyorsanız bu blokla da Synapse'la da yine pozisyonlama yapabileceksiniz. Buradan V-Assistant'ı indiriyoruz. Diğer bir ihtiyaç duyacağımız şey ise DriveLib kütüphanesi lazım. Bunu da yine Google'a Simatic DriveLib yazıyorsunuz. Orada direkt zaten link sizi şu ID'ye yönlendirecek Google'da. Buraya geldiğinizde de en son bunun da 7 sürümü çıkmış. 7.0. Buradan indiriyoruz. Buraya kadar yaptıktan sonra ben linkleri de yine videonun açıklamasına eklerim. Döndük şimdi Dia Portal tarafına. Öncelikle ne yapacağız? PLC'miz var zaten. PLC'nin yanına sürücü eklememiz lazım. Bunun için cihazlar ve network ağlar kısmına geldik. Burada sağ tarafta bakın Other Field Device altında Profinet IO, Drives, Siemens, Synamics ve burada Synamics sürücüler listeleniyor. Şöyle aşağı doğru gelirsek bakın V90 var. Buradan da kullandığımız firmware'i, doğru firmware'i seçiyoruz ve ekliyoruz. Eğer sizde bu çıkmıyorsa yine Google'a gelip Synamics V90 GSTML diye aratıyorsunuz. Çıkan GSTML'i indiriyorsunuz. Daha sonra onu da buradan Options General Station Description Files GST Manage General Station Description Files dediği yere buraya geliyoruz. Options'ın altından. Buraya girip burada GST'nin yüklü olduğu klasörü gösteriyoruz. Artık nerede yüklüyse buradan gelip ekliyoruz projemizi. Bakın V90'ı ben eklemişim buradan. Ekledikten sonra seçip böyle install diyoruz ve bu yükleniyor. Bu adımı yaptıktan sonra artık buradaki listede görebilirsiniz. Daha sonra bu V90'ı buraya sürükleyip bu şekilde atıyoruz. Ekledikten sonra hemen Profinet portunu alıyoruz. PLC'mize bağladık. Daha sonra öncelikle IP adresini vermeyi unutmayalım. Properties'e geldim. Burada IP adresi bu sürücüye mesela 0.30 diyelim. Bir adres verdim. Ve bir device name vermemiz lazım. Device name'i de şuradan kendimiz verebiliriz. Buraya örneğin eksen 1 diyelim. Böyle bir isim verdim. Bunu yaptıktan sonra bu defa gelip buraya içine giriyoruz. Çift tıkladım. Şeyin içerisine, V90 içerisine geldik. Bakın sağ tarafta device view var. Şurayı kapatayım. Şurada device view'u göreceksiniz. Şurayı biraz daha genişletebiliriz. Şimdi burada bakın Drive 1 olarak modülümüz var. Bunun içerisine biz şey eklememiz lazım. Telegram eklememiz lazım. Nereden ekliyoruz? Bakın şu kataloğu tekrar yan taraftan açıyoruz. Burada filtre olarak zaten seçilmiş olarak geliyor bunun içerisine girdiğim için cihazın. Burada submodules altında bakın Siemens Telegram 111 BZD 1212. Bunu alıp şuraya atıyoruz. Telegram ekledikten sonra giriş çıkış adreslerini değiştirebiliriz. Benim şu anda input'ta 0 ve 1. byte'ım dolu olduğu için ne var orada? Input modülüm var bir tane. Buraya istediğiniz gibi adresini başlatabilirsiniz. Örneğin 100'den başlatın. Input 100'den çıksın. Veya 2'den başlatın. 2'den devam edin. Adreslerde boşluk bırakmamanız daha iyi olur. O yüzden mesela
Atıyorum benim outputlarım onda bitiyorsa sürücümü ondan başlatabilirim gibi. Şimdi bağlantımızı yaptık. Telegram'ı da seçtik. Gelelim program tarafına. Program tarafında öncelikle buraya Synapse bloğunu kullanacağız. Synapse'u projemize eklemek için sağ taraftan kütüphaneler tarafına geliyorum. Buraya kütüphane eklemem lazım. Onun için bakın şurada bir butonumuz var. Open Global Library diye. Bunu tıkladığınızda bizden kütüphane seçmemizi istiyor. Az önce gösterdiğim linkten DriveLib'i indirip bunu bir yere çıkartıyorsunuz. Ben masa üstüne attım. Şurada file type olarak dosya tipini Compressed Library seçerseniz o şekildedir bu. Daha sonra bunu yükleyebilirsiniz. Eğer daha önce yüklediyseniz zaten halihazırda var diye uyarı verecek. Daha sonra kütüphaneyi açıyoruz sağ taraftan. Kütüphanenin içerisinde şöyle bakarsanız neler var? Types var, Master Copies var. Master Copies altında Synapse kısmında bakın. Infit dediği bizim eğer Lime modüllerimiz varsa onları beslemek için, çalıştırmak için. Synapara'da parametre yüklemek, yazmak, okuma yazmak için. Ve Synapse, Synaspeed diye iki tane de bloğumuz var. Bir tanesi pozisyon modunda çalıştırmak için sürücü, bir tanesi speed modunda. Tabii bunu önceden seçmiş olmamız lazım. Sürücü ayarları yaparken onu göreceğiz. Pozisyon mu yapacak bu sürücü, speed mi? Teknoloji Object'de böyle bir sorunumuz yok. Her şeyi seçebiliyoruz. Burada blokla yaparken Telegram 111 kullanırken veya Telegram 1'i kullanırken önceden bunu seçmiş olmamız lazım. Ben Synapse'u seçiyorum çünkü pozisyon kontrolü yapacağız. Alıp buraya ekledim. İsmine de ne diyelim? Servo 1 diyelim isim olarak. Bu şekilde bakın buraya ekledi Synapse. Bunun help'ine girersek detaylarını zaten görebiliriz. Bu giriş çıkışlar ne işe yarıyor. Birazdan ona bakacağız. Şimdi öncelikle şunu yapmamız lazım. Ben bu blokla hangi sürücüyü veya hangi telegramı kontrol edeceğim, okuyup yazacağım. Onu buradan belirtiyoruz. Birden fazla sürücümüz olacak çünkü projelerde. Geldiğiniz zaman burada bakın şurayı biraz daha şöyle açayım. Şurada bakın şeyi görebiliyorsunuz. Net gözüküyordur umarım. Synapse V90 Drive 1, Telegram 111 PZD1. Bakın bunu seçeceğiz. Aynı şekilde okuma ya da yazmaya da ikisini seçiyoruz. İki yönde de aynı Telegram'ı kullanacağımız için aynı sürücü ait. Bakın Drive 1 diyor. Buna dikkat edin. Hatalı olmasın. Telegram'ın başlangıç adresini seçiyoruz. Bunu yaptıktan sonra şimdi giriş çıkışları bağlamamız lazım. Girişlere değişken bağlayacağız. Çıkışlar kalabilir. Önceden bazı değişken tiplerini bağlamak gerekiyordu. Özellikle FC'lerde falan. Şimdi buradan direkt okuyabiliyoruz. Yani bağlamadan direkt görebiliyoruz artık. Birçok versiyon önce gelmişti bu özellik. Buralara bir data bloktan eklememiz lazım. Ben bir data blok ekleyip belli değişkenler tanımlayacağım. Evet, şimdi bir tane data blok ekledim db2 diye. Bunun içerisine bazı değişkenler tanımladım. Modbus bu girişine bağlayacağız bloğun. Enable access, cancel traversing, intermediate stop ve benzeri. Burada girişlerde gördüğünüz değişken tiplerinde değişkenler oluştu. Bir de yükselen kenar için kullanmak üzere PDG diye. Bunu da hatta şuradan kesip şöyle daha kolay erişilebilir olur. Buraya atalım. Bu şekilde ekledim. Compile dedim. CTRL-B yapınca zaten direkt compile oluyor. Gelelim PLC tarafına. Bunları buralara bağlayalım. CMD'yi seçtim. Bakın şurada zaten hemen Details View'de görebiliyoruz. Modbus aldım. Tık buraya atıyorum. Hepsini ben bir ekleyeyim. Override Deceleration'ı da ekleyelim. Bakın bloğu. Bir data blok ekledik sadece. Data blokta değişkenlerimiz var. Bloğun girişine bağladık. Çok farklı bir şey yapmadık. Şimdi aslında şu anda bloğumuz çalışmaya hazır. Yani ben şu an servoyu kontrol edebilirim. Tabii bir de servo sürücünün daha doğrusu V90'ın ayarlarını yapmamız lazım. Onun için geldik, bu vAssistant programını kurduysanız buradan çalıştırıyoruz. Burada güzel tarafı son versiyonunda şey var. Ethernet bağlantısı var. Önceden mini USB vardı ucun şeyinde V90 üzerinde. Oradan bağlayabiliyorduk sadece. Şimdi Ethernet'ten de artık vAssistant bağlanabiliyor. Ethernet connection'ı seçtim. OK diyorum. Daha sonra tarıyor. Bizim bilgisayarımıza bağlı olan cihazlar içerisinden bulmaya çalışıyor. Bakın ben şu anda 020 olarak bir cihaz buldu. Synapse V90 PM'miş adı. Şimdi bunu bulduktan sonra buradan flashnet yaptırıp kontrol edebilirsiniz gerçekten o cihaz mı diye. Şurada device informasyona girirseniz buradan IP adresini değiştirebilirsiniz. Ben mesela 30 yapayım çünkü PLC programında 30 olacaktı. Device name kalsın, PLC'den assign edeceğiz onu. TIA portaldan pardon. IP adresini değiştirdim. Daha sonra device commissioning diyorum. Device commissioning deyince bana şeyi açacak. vAssistant'ta parametre görünümünü ve sürücüyü kontrol edebileceğim, parametre ayarlarını yapabileceğim pencereyi açacak. Evet, vAssistant başlıyor. Burada şöyle bir pencere karşılıyor bizi. Öncelikle sürücü ve motor seçmemizi istiyor. Burada zaten bağlı olduğu için online olarak bu datayı çekti. Motor da tipik olarak burada geliyor. Eğer burada bir farklılık varsa buradan düzeltebiliriz. Bendeki yine motorun üzerinde koda baktığım zaman 2AF21 bir AA1 olarak görüyorum. Dolayısıyla 6034 zaten başlangıcı. Doğru motor seçili. Şimdi burada ben pozisyon kontrolü yapacağım. EPOS yani Basic Positioner'ı açacağım. Diğer türlü speed kontrol, sadece hız kontrolü yapılabilir.
Pozisyon kontrolüne geçtiğimde benden işte mod değişecek emin misin diyor. Evet diyorum. Bunu diyor değiştirmem için mutlaka bütün parametreleri Roma yazman ve sonra da sürücüyü yeniden başlatman lazım diyor. Yes diyorum. Burası biraz uzun sürüyor. Ya bir dakika 2 dakika sürüyor. Ben hızlı geçeceğim. Sürücüyü yeniden başlatırken offline'a geçiyor. Ondan sonra tekrardan online olalım. Tekrar online olmak için şuradan bakın. Go online var. Bunu seçiyoruz. Online olduktan sonra istersek buradan servo on deyip bir denemeler yapabiliriz. İşte burada RP hız modunda çalıştırabiliyoruz kontrol panelden. Bu arada eğer online olamazsınız bu aşamada buradan kapatıp tekrar bir önceki pencereden yenileyip orada IP adresinde eğer IP'yi sıfırladıysa tekrar IP verip ondan sonra tekrar online olabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Motoru da şuraya alalım. Servo on diyerek kontrol panelden çalıştırabiliriz. Bak servo on dedim şu anda motor mini döndüremiyorum. Mesela servo off yapalım. Rahat rahat döndürebiliyorum ama on dediğim anda yok dönmüyor. Tork'ta yani enable oluyor. Şimdi buradan mesela 100 devirle ileri geri hareket verebiliriz. İleri geri çalıştırabiliyorum. Yani sürücüm şu anda aktif. Motorla herhangi bir problemi yok. Off diyelim buradan. Şimdi burayı yaptık. Profinet tarafı zaten Telegram 111. Basic Position'ı seçtiğim için zaten direkt default'ta o geliyor ama isterseniz buradan değiştirebiliyorsunuz. Başka bir uygulama yapacaksınız. Supplementary Telegram eğer burada safety vesaire veya harici encoder gibi başka ekstra telegramlar kullanacaksanız onlar buradan seçilebiliyor. Şu an biz sadece şey yapacağımız için Basic Position'ları göreceğiniz için Synapse'dan bunlara gerek yok. Burada telegramların içeriğini görebilirsiniz. PZD'lerin hangisine işe yarıyor. Zaten daha önce anlattık. Bunları biliyorsunuz. STV, Status Word ve Command Word falan. Burada override'lar falan var. Target Post, Target Velocity var. Burada da user PZD'miz var bir tane. İsterseniz buradan bir şeyler alıp gönderebiliyorsunuz. Transmit Direction bu da Drive'dan PLC'ye giden. Yine burada da bir tane. Son PZD burada bize bırakılmış. İki tarafta da. Hem göndermede hem almada. Bunlar kullanılıyor. Tabii Synapse içerisinde buralar boş olabilir. Bloğun dışına bunu alıp değerlendirebilirsiniz. Ya da kendi yazacağımız blokta buraya bir şeyler ekleyebiliriz. Şimdi bunun dışında parametre kısmında bakın burada mekanik ayarlar var. Buralar önemli. Buraları iyi anlamamız lazım. Burada öncelikle mekaniğimizi seçiyoruz. Burada ball screw olabilir. Disc table, belt pulley, pinyon dişli veya roll feet gibi. Bu şey açısından kolaylık sağlıyor. Yani buradaki hesaplamaları mantığı kurmak açısından bize kolaylık sağlıyor ama böyle olmak zorunda da değil. Herhangi birini seçip yani en temelde ball screw seçip sonuçta sizin motorun bir hareketine karşılık yükün bir hareketi var. Bunu buradan doğru şekilde ayarladığınız sürece sorun olmaz. Ama mekaniğinize uygun bir yapı varsa burada hazır bunu kullanmak daha kolaylık sağlıyor. Örneğin ball screw dediğimiz vidalı mil en çok kullandığımız şeylerden biri. Yine onun üzerinden gidelim. Şimdi burada bir gearbox varsa yani bir redüksiyon varsa, redüktör varsa onu giriyoruz. Yani örneğin 1'e 20 bir redüksiyon varsa siz burada yükün bir turuna karşılık motorun kaç tur attığını belirtiyorsunuz. Buraya 1, buraya 20 girmeniz gerekiyor. Burası kolay. Ama biz şu anda herhangi bir redüksiyon olmadığını düşünerek 1'e 1 girdik. Şimdi burası ise Length Unit dediği bir yer. Bu Length Unit nedir? Burayı iyi anladığınız zaman bundan sonraki bütün motion uygulamalarda bu kavram kullanılıyor ve işlerinizi kolaylaştırır. Hani burayı net anlarsanız. Şimdi Length Unit aslında sanal bir birim gibi düşünün. Yani burayı size bırakmış. Siz bunu istediğiniz gibi biçimlendiriyorsunuz. Yani bu bir açı olabilir, milimetre olabilir, mikrometre olabilir. Tamamen sizin elinizde. Bunu istediğiniz gibi ayarlamak. Şöyle düşünelim. Şimdi ben Telegram üzerinden servo sürücüye ve motora konum göndereceğim. Ve bunu şuradaki birim üzerinden yapacağım. Yani burada ne diyor açıklamada bakın. Length unit per revolution of the load. Yani yük tarafının atacağı bir tur için mekaniğin ilerleyeceği miktar. Tamam. Örneğin yine şey örneğimizden gidelim. Bir önceki step motorda ne dedik? Haklı dediğimiz şey neydi? Yükün bir turunda aldığı yol 10 milimetreydi. Şimdi daha iyi anlamak için 1 milimetre kabul edeceğim ki kafa karışmasın 10 milimetreyle. Şöyle düşünün. Burada benim motorum direkt bağlı yüke. Motorun bir turunda vidalı mil de bir tur atıyor ve vidalı milin bir turunda da benim eksenim 1 milimetre ilerliyor kabul edelim. Dolayısıyla burada şunu yapabiliriz. Ben yükün bir tur için kendim bir birim belirleyeceğim. Ve ben buna diyorum ki 1000 length unit yol alıyor. Yani benim yükün bir turunda mekaniğim bir birim yani 1000 length unit. Benim birimim length unit. 1000 length unit ilerliyor. Eğer bu ilerleme 1 milimetre ise 1000 length unit 1 milimetreye denk geliyor. Yani aslında şunu yapmış oluyorum ben. 1 milimetre eşittir 1000 LU'ya denk geliyor length unit'i. Dolayısıyla ben artık hassasiyetim nedir? Her iki tarafı da 1000'e bölersem 1 length unit eşittir
0.001 yani binde bir milimetre. Yani bir, o da eşittir 1 mikrometre. Mikrometre gibi düşünün. Yani hassasiyetim 1 mikrometre. Dolayısıyla ben programdan, bloktan target pozisyona 1 girdiğimde binde 1 milimetre hareket edecek. Ben eksenin 1 milimetre hareket etmesi istiyorsam o zaman target pozisyona eşittir 1000 gireceğim. 1000 length unit bu. 1000 length unit girdiğimde bu aslında 1 milimetreye denk gelecek. Yani burayı biz istediğimiz gibi burayla oynayabiliyoruz. Yani buradaki length unit miktarı bizim elimizde. Ben buraya default 1000 bıraktım. İsterseniz buraya 1 milyon girin. Bu defa mikrometre değil nanometre gibi. Tabii ki bu biraz da sizin sürücü ve motorunuzun ne kadar hassas çalışabildiğine bağlı. Bu motorun data sheet'inde, sürücünün data sheet'inde bunlara bakacaksınız. Ne kadar inebildiğine bağlı. Burada 1 mikrometre olmayabilir. Hani şeyin detayına bakmadım. Ama teoride böyle. Yani böyle düşünün. Siz böyle gönderirsiniz. Yani biraz sapmalar olabilir ama nihayetinde bu hassasiyetle çalışıyor olursunuz. Ekseniniz burada lineer, modüler veya başka bir şey olabilir. İşte lineer aksis zaten doğrusal hareket ediyor. Modüler aksiste de modulo gibi düşün. Modulo dediği şey şu. 360 dairesel hareket. 360'ta bir sıfırladığını düşünün. Bir dairesel ekseniniz var. Dolayısıyla siz diyorsunuz ki 360 bin length unit. Yani bir tam turu aslında 360 bin gibi düşünüyorsunuz da dereceye bölmüş oluyorsunuz. 1 derece burada 1000 length unit'e geliyor. 360 derece 360 bin length unit. Yani burada da 1 derece 1000'e bölmüş oluyor. 1 mikro derece gibi düşünün mantık olarak. Mantık hep aynı ama lineer eksen şu anda çalışalım. Lineer olduğunu düşünelim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu arada eğer mekaniğinizde bir boşluk varsa, backlash dediğimiz bir boşluğunuz varsa onu da buradan length unit yani yine milimetre 1000 girdiğinizde 1 milimetre gibi o boşluğu da buradan tolere edebiliyorsunuz. Bunu da kullanabilirsiniz ihtiyaç halinde. Şimdi burada set point ile ilgili ayarlar var ama buralarla çok hani bir şey yapmanıza da gerek yok. Zaten bunlar default ayarlarda çalışıyor. Rampa tarafında ramp function generator burası inaktifse aktif edip burada rampa girebilirsiniz. Default'ta 1 saniyeyle geliyor. Bunu da göstereceğim bloğu çalıştırırken. Böyle bırakabilirsiniz. 1 saniye olarak ramp up ve ramp down tam time'lar kalabilir. Burada limitlerle ilgili varsa işte torque limitleme, speed limit gibi. Mesela bu motor için bu kullandığımız motorun nominal hızı, nominal devri 3000 devir bölü dakika. Maksimum hızı da 5000 devir bölü dakika. Burada 5000 olarak eksi 5000 artı 5000 girilmiş. Sürücü üzerindeki giriş çıkışlarla eğer burada konnektörler var. O konnektörü bağlantı yapıyorsanız üzerindeki giriş ve çıkışlara burada assignment'lar yapabilirsiniz. Mesela sürücüyü resetlemek için digital input 1 buraya assign edilmiş. Bunun yerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela digital input 1'e reset değil de mesela referans sinyali ve acil stop bağlamak istiyorsanız buna assign dediğinizde bağlıyor. Ya cancel diyeyim bağlamasın. Bunun gibi buradan giriş çıkışlara assign edebiliyorsunuz. Burada torque limiti mesela DO2'ye assign edilmiş. Şu an bende bağlı değil giriş çıkışlar. Buradan da çıkışları assign edebilirsiniz. Bir tanesi default'ta fabrika ayarında hataya ve diğeri de başka bir şeye bu all dediği nedir bilmiyorum. Başka bir parametreye overload galiba. Yani aşırı yüklenme olabilir. Bazı hatalara bağlanmış. Referans tarafı burada nasıl home yapacağını seçiyorsunuz. Burada tabii siz buradan seçiyorsunuz ve homing'i bloktan gönderiyoruz. Blok üzerinden homing'i başlattığımızda buraya göre yapıyor. O yüzden burada girdikleriniz önemli. Yani burada ne yaparsanız homing ona göre yapılacak. Teknoloji objedeki gibi değil. Oradan değiştiriyorduk ya. Teknoloji objeti. Burada her şeyi sürücü yaptığı için homing prosedürü de sürücü yapıyor. Sadece homing'i başlatma ve home sensörünü ayrıca oradan gösterebiliyoruz. Şimdi home sensörünü buradan önce referansing modu buradan seçiyoruz. Neye göre yapsın diye. Signal referans dersek sadece bir sensör veriyoruz. O sensör üzerinden yapıyor. İkincisi yani birinci sıfır bu. Birde de referans cam dediği yani signal yani bir input dijital input'a bağlı ve encoder zero mark. Encoder zero mark dediği ise encoder'ın servonun arkasında bağlı olan encoder'ın 360 derecede bir pulse veren bir zero markı var. Yani sıfır noktasını gösteren. İkisini kombine kullanıyor. Ne yapıyor? Önce sensörü arıyor. Sensörü bulduktan sonra zero marka bakıyor ve bu çok etkili bir homelama yöntemi. Bunu tercih edin. Ben bunu kullanıyorum genelde. Çünkü sadece sensörle yaptığınızda kaçırmalar olabiliyor. Encoder zero mark only zaten yapamazsınız. Çünkü düşünsene eksen 200 mm, 500 mm ilerideyken sen home'u başlatıyorsun. Ya encoder'ın bir turunda bu pulse geleceği için hemen home kabul eder. Çok mantıklı değil. Bu absolute falan olabilir de. Dolayısıyla ben 1'de bırakıyorum. Hani 1 seçiyorum. Eğer 0'da yapacak sadece signal referans kullanacaksanız da sürücü üzerindeki bir şey seçmenizi tavsiye ederim. Onda ne yapacağız? Şuradan configure input output'tan gelip buradan input'lardan referansı buradan atamanızı tavsiye ederim. Sürücü üzerindekiler hızlı oluyor giriş çıkışlar. Diğer türlü sadece signal referans seçip gidip PLC'den bir input verirseniz şimdi PLC modülü onu okuyacak. Modülden PLC programına gelecek. Programdan bloğa gelecek. Bloktan şeye yazılacak. Profinet üzerinden haberleşmeden sürücüye gelecek falan. Orada kaçırır yani birkaç milimetre olmasa bile milimetrenin %1'i belki onda biri kaçırmalar olabilir. Bu da çok hassas işlerde sizi bozabilir. O yüzden benim tavsiyem şu referans cam ve encoder zero mark'ı kullanmanız. Burada da
Şimdi şeylerimiz var. Bir takım burada şeyler seçiyorsunuz. Parametreler var. Bunları ayarlamanız gerekiyor. İşte şeye yaklaşma hızı, referans kamı, 5000 çok hızlı mesela, bunu kısalım biraz, 500 olsun. Hatta 1000 olabilir. Referans mesela çok ileride bir yerdeydi. Home'la arasında 2-3 metre var eksenin. 2 metre boyunca böyle yavaş yavaş gitmesi zaman kaybı. Burada hızlı gelsin. Sensörü gördükten sonra bu sefer ikinci hızda yavaş yavaş home'lamayı yapsın. Sonra zaten zero mark'a göre en son nihai noktayı belirleyeceği için orada kaçırma olmayacak. Burada detaylar var ama bunun help'ine bakarsanız daha net buradan şey görebilirsiniz. Limit switch, software limit switch falan varsa onları da buradan ileri geri hareket ettirip işte buraya eksi limit, buraya artı limit al gibi şeklinde yapabiliyorsunuz. Burada da maximum distance dediği mesela şeyi ararken en son artık home'u gördü, sensörü gördü. Zero marka encoder'ın zero markını arıyor. Orada belli bir limit koyabilirsin. Hani 360 derecede bir olacağı için yani lan 360'ı geçemez mesela. 361 bin LEO dersek işte bir devri geçemesin gibi bir limit koyabilirsiniz maksimum. Burada da referans kamı ararken de burada tezgahınızın maksimum uzunluğuna göre bir şey verebilirsiniz. Yani çok anlamlı değil, zaten ortada bir yerde kalsın, burayı çok da dikkate almayacak. Bu şekilde homing ayarlarını yapıyoruz. Diğer bütün parametrelere buradan erişebiliyoruz sürücünün. View all parameters deyip buradan aratabilirsiniz bu şekilde. Şimdi commissioning tarafında da şey yapabiliyoruz. Test motoru zaten gösterdim. Jokluyoruz burada. Optimize Drive var. Bunu kullanıyoruz. Ben proje yaparken de kullanıyordum. Tezgaha bağlayıp bunu gerçek mekanikte yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü boşta çalıştırmakla motoru gerçek yük altında çalıştırmak farklı şeyler. Oradaki atalet, oradaki işte sürtünme, her şey farklı gerçek ortamda. Burada 2 tane var. One button autotuning veya real time autotuning. Farkını ben de çok bilmiyorum ama one button'ı genelde ben kullanıyorum. Burada dinamik faktörü hani açıklamalarını falan yazıyor. Nedir ne değildir diye. Bundan girip bakılabilir. Bunu şöyle kabaca söyleyeyim. Bunu ne kadar arttırırsanız daha sert, daha dik rampalarla, daha torklu çalıştırıyor motoru. Bu da çok fazla gürültülü, sesli ve ısınmalara neden oluyor. Ama bazen bu uygulamanın tipine göre daha böyle tutma torku yüksek olsun, daha dinamik çalışsın dediğinizde bunu arttırabiliyorsunuz. Düşürdüğünüzde daha soft çalışıyor, daha sessiz, daha sakin. Uygulamanız o kadar sert değilse işte 10-15 gibi ayarlayabilirsiniz. Ortalama 20-22, yani bu civarlar iyidir. Çok fazla şeye gerek yok. Buradan orta bir yerde mesela 23'te bırakalım. Daha sonra bunu başlatmak için şey yapıyorsunuz. Buna enable diyoruz. One button autotuning. Ondan sonra şuradan şeyi de açalım. Motoru da görelim. Servo on diyeceğiz. Bu servo on dediğimiz zaman bu zaten başlatıyor motor zingi. Böyle ileri geri bir takım hareketler yaparak şeyleri ölçüyor. İşte orada motorun davranışlarını, pozisyona göre ne kadar tepki veriyor. İşte katsayılara falan bakıyor. En optimum değerleri bulmaya çalışıyor. Bu bazen çok iyi bulabiliyor. Bazen de maalesef istediğimiz gibi olmayabiliyor. Bu şekilde tuning yapıyoruz. Bu biraz sürebilir. Geliyor mu? Bitirdikten sonra ise bu şekilde size bir pencere getirecek. Burada da farklılıkları gösteriyor. Yani şöyle düşünün. Burada sürücü içerisinde olan ve online olarak bulduğu değerleri, farklı olan değerleri gösteriyor. Old value dediği daha önceki değer, şu anda güncel olarak hesapladığı değer gibi. Burada zaten ben bir önceki tuning'i de aynı değerlerle yaptırmışım. O yüzden fark eden çok bir şey göremedim. 23 ile yapmıştım. Yine zaten motor boşta çalışıyor. Demek ki bir öncekiyle aynı bulduğuna göre mantıklı hesaplamış bu. Yani 2 seferde de doğru hesapladığını varsayabiliriz. Accept diyoruz. Daha sonra bu bulduğun şeyleri Rom'a yazayım diyor. Yazıyoruz. Copy RAM to Rom yapacak şimdi. Evet, bu işlem bitti. Burada diagnostikte de anlık değerleri, motorla ilgili, sürücüyle ilgili değerleri görebiliyoruz. Şu anda drive tarafıyla işimiz bitti. Copy RAM to Rom da yaptık. İstersek bu projedeki değerleri de bir tane dosyaya kaydedebilirsiniz. Aynı sürücüler aynı değerleri verirsiniz. Bu şekilde bunu kapatıyorum şimdilik. Şimdi PLC tarafına dönelim. Şu ana kadar yaptığımız değişiklikleri bir yükleyelim. CPU'yu seçip projemizde kaydettik. Evet. Online'da olduk. Yüklememizi yaptık. Şimdi bloğumuz koşuyor. Tabi şurada device name assignment'ı atlamayalım. Bakın V90'ı görmüyor şu anda. Ondan yakından bakabilirsiniz. Buna sağ tıklayıp assign device name diyeceğiz. Eski adı V90P'ymiş. Bizim eksen 1 olacak. Assign name diyoruz. Kapattım. Her şey yeşil oldu. Yani şu anda bu bize Profinet ile Ethernet üzerinden bu iki cihaz arasında bağlantı olduğunu ve arıza alarm olmadığını gösteriyor. Ama Telegram'dan bilgi gelip gelmediğini buradan anlayamayız. Onu program bloğu içerisinden bakacağız. Şimdi OV1'e dönelim. Şöyle bakarsak bakın burada
bir takım değerler görüyorum. Aksis eksen hatada işte burada aktüel pozisyonda bir değer geldi. Hatta servonun encoder'ıyla miliyle biraz oynarsam bakın aktüel pozisyon değişiyor. Çünkü encoder okuyor şu anda. Bunu da görebiliriz. Yani haberleşmemiz var. Telegram data alışverişimiz de var. Şimdi öyleyse önce şuradan bir acknowledge error diyelim. Hataları bir daha reset gönderelim. Daha sonra buradan bir takım şeyler vereceğiz elle. Şimdi mod post dediği nedir? Bu zaten help'e bakarsanız bunu daha iyi görürsünüz. Ben help'e girelim. Şimdi mod post bu Synapse bloğunun bir özelliği. Normalde cihazla alakalı değil. Yani sürücüyle veya Telegram'la alakalı değil. Bu bloğun içerisinde yazdıkları bir mod sistemi var. Biz bunu daha farklı yöntemle de yapabiliriz daha sonra. Bu bloğu kullanacağımız için bunun modlarına göre hareket etmemiz lazım. 1 girdiğimizde relatif, 2 absolute, 3 setup, 4 homing, 5 set home position, 6 traversing block dediği şeyin sürücünün içerisinde ön tanımlı pozisyonlar var 0'dan 15'e kadar gibi. Jog var ve jog incremental var. Jog dediği bastığımız kadar gidiyor, bırakınca duruyor. Jog incremental ise bastığımızda önceden tanımlı olduğumuz adım kadar gidiyor her seferinde. Şimdi relatif göndermek için 1 gireceğiz mod değerini. Şuraya mod post'a 1 girin. Daha sonra enable access dedi ekseni enable etmek. Bunu verdiğimizde eksen enable olması lazım. Verdiğimde oluyor zaten. Bunu da ben şu anda milini elimle döndüremiyorum. Bu kalsın böyle. Bunların sabit bir gelmesi lazım. Bir tanesi cancel traversing, bir tanesi intermediate stop. Yani biri durdurmak için, bir tanesi pozisyonu iptal etmek için gittiği pozisyonu. Bu pozitif negatif kısımları home'la alakalı. Homing'in hangi yönde yapılacağıyla alakalı. İkisinden birinin gelmesi lazım. İkisi aynı anda geliyorsa birini kabul ediyor. Jog da ileri geri hareket ettirmek için. Bu fly ref dediği homing'i geçerken yap gibi. Yani bir pozisyona giderken veya bir işte hareket halindeyken bunu verdiğinizde home sensörünü gördüğünde home işlemi o noktayı 0 kabul et gibi bir şey. Execute modda hangi moddaysak bunu verdiğimizde çalıştırıyor. Yani örneğin biz 1 girdik modu. Execute modu verdiğimizde olması gereken nedir? Incremental olarak yani relatif olarak move relative komutu icra olacak. Yani relatif olarak pozisyona gidecek. Execute'u verdiğimizde. Buradan target pozisyon gireceğiz. Şimdi bizim bir turumuz 1 mm demiştik. O da 1000 length unit'e denk geliyordu. Buraya 1000 gireceğim. 1000 length unit gönderdiğimizde bir tur dönmesi lazım. Velocity tarafı burası da biraz yine matematiksel bir hesap var burada. Velocity'ye ne gireceğiz? Şimdi bir velocity var bir de override velocity var. İkisinin farkından bahsedeyim. Yükün bir turuna karşılık yani bizim motorumuzun dönüşüne karşılık yükün bağlı olduğu sistemin bir turuna karşılık ne demiştik? 1000 length unit girmiştik sürücüde hatırlarsınız. 1000 bu birimi bu değeri sürücü tarafında girmiştik. Yani biz bir tur 1 milimetre o da 1000 length unitti. Şimdi bu motorun maksimum hızı bir şeyde örneğin 5000 devir bölü dakikalık bir motordu bu. 5000 devir bölü dakika olduğu için bu da şu anlama geliyor. 5000 çarpı 1000 length unitti bölü bizim birimimiz burada Synapse bloğunun girişindeki bu velocity'nin birimi 1000 length unit bölü dakika. Yani dakikada 1000 length unit'e gelecek şekilde ayarlanmış. 1000 length unit bölü dakika. Dolayısıyla bunlar sadeleşiyor. Eğer biz sürücüde 10.000 girseydik burada bir 10 kalacaktı ama 1000 girdik zaten. Bu birbirini götürmüş oldu. Dolayısıyla bizim burada gireceğimiz de oradan devir bölü dakikaya denk gelecek. Yani ben artık velocity'de 5000 length unit girersem bu da 5000 devir bölü dakikaya denk gelecek. Bunu da birazdan görürüz. Ben sürücüde 1000 değil de bir turuma mesela 10.000 demiş olsaydım bu defa şurada bir sıfırım daha olacaktı fazladan. Bunlar sadeleştiğinde burada 50.000 olacaktı. Yani ben 5000 devir bölü dakika dönmesi için motorun 50.000 length unit bölü dakika olarak girmem gerekecekti. Biraz karışık gibi gözükebilir ama mantık olarak buradaki önemli olan püf nokta bu bloğun, Synapse bloğunda velocity kısmı. Velocity kısmında belirtilen şurası 1000 length unit bölü dakika olarak bir birim var burada. Dolayısıyla sadede gelecek olursak örneğin ben bu motor 500 devirde çalışsın istersem kabaca buraya kısaca 500 devir bölü dakika yani 500 length unit bölü dakika o da zaten 500 devir bölü dakikaya denk geliyor. Maksimumu da 5000 girerek göreceğiz. Zaten bu girdiğimiz değerin doğru gelip gelmediğini de şeyden takip edebiliriz. Burada aktüel velocity'den okuyacağız. Okuduğumuz değerden bunu anlayabiliriz. Override velocity ise oradaki mantık da şöyle. Burada bir skala işlemi yapıyor. Bu override velocity yazdığımız değer. Buraya 0 ile 200 arası girebiliyor. Aslında 0 ile 199 arası değer girebiliyoruz. Bu yüzde cinsinden. Ve bu override işlemi yapıyor. Override ne demek? Ben örneğin motor 1000 devirle dönüyorsa ben bu override velocity'ye 50 girersem bu %50 demek. O da 1000'in %50'si
Şöyle yüzde diyelim. 1000'in %50'si 500 devir bölü dakika yapacak. Bu nasıl çalışıyor? Bizim bu override velocity dediğimiz input'a girdiğimiz değer 0 ile 199 arası olabiliyor. Bunu zaten 199'a bölüp maksimum çarpı 16.384 gibi bir işlem var içeride. Scale ediyor yani. Dolayısıyla biz buraya %100 girersek 100 bölü 200 gibi düşün burayı. 199 ama 200 farz edin. 100 bölü 200 50. Yani 16.384'ün yarısı, yani 1 bölü 2 ile çarpmış oluyoruz. 8.192 gidiyor drive'a. Drive de bunu yine içeride scale ediyor ve şeyi anlıyor, yani kaç gönderdiğimi anlıyor. Dolayısıyla ben buraya 100 girersem %100. Yani yazdığımız örneğin girişte şurada şuraya 500 yazdım ya. Buraya 500 devir bölü dakika, yani length unit bölü dakika, o devir bölü dakikaya denk geliyordu. Ben buraya velocity 100 girersem 500 devirle dönecek. 50 girersem 250 devirle dönecek. %199 yani 200 kabaca girersem 1000 devirle dönecek gibi düşünebilirsiniz. Tabii maksimum hızı geçmeyecek şekilde, yani 5000 üzerine çıkmayacak şekilde çalışacak. Ben buraya şimdi 100 giriyorum. Daha sonra bununla oynayabiliyoruz. Bu ikisinin farkı şu. Biri devir bölü dakikaya denk geliyor. Length unit bölü dakika cinsinden. Yani 1000 length unit bölü dakikaya denk geliyor diyelim. Buraya yazdım 500 çarpı 1000 length unit bölü dakika. Zaten bizim 1000 length unitimiz bir devire denk geldiği için 500 devir bölü dakika. Buraya yazdığımız değer sadece yükselen kenarda, yani eksene hareket verirken execute'in yükselen kenarında kabul ediliyor ve daha sonra bunu değiştirdiğimizde anlık olarak etkilemiyor. Yani 1000 devirle dönerken buraya 500 girdim, değişmez. Ama buraya execute'i kesip tekrar yeni bir hareket verdiğimde bunu alır. Ama override'da ise velocity'den bahsediyordum az önce. Override'da ise anlık olarak alır. Yani çalışırken eksen override'ı değiştirirsem anlık olarak değer değişir. Burası da bizim rampalarımız. Şimdi 100 olarak düşünün, %100 gibi. Bunlar 0 ile 100 arası scale'dir. Daha sonra bunlarla oynayarak rampanın nasıl değiştiğini de göstereceğim. Config epos bu aslında şeyde anlatıyor. Yani bloğun detayında dokümanlarda. Sabit olarak 3 girilmiş. Bunun 3 girilmesi sebebi var. İlk 0. ve 1. biti bu word'ün blokta bir yere denk geliyor. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Aslında bu Sinapos bloğu açık. Yani kilitli bir blok değil. İçerisine girip buradan ilgili satırı bulursanız bakın config epos bir double word. Bunun siz aslında bazı Telegram içerisinde gömülü olup bloğun dışına çıkartılmamış. Telegram'dan gönderilen ama içeriden bazı değerlerin girildiği bitler var. Bunları config epos'tan ayarlayabiliyorsunuz. Config epos'un ilk 0. ve 1. bitleri neye denk geliyor? Send buffer, STV1 ve 2. bitleri. Control word 1'in, STV1'in 1. ve 2. bitine denk. O neydi diye bakarsak hatırlayalım. Biz daha önce hatırlarsanız Telegram 20'yi anlatırken Control Word'ı statüsörde detaylı anlatmıştık. Bakın 1. bit STV1'in 0 değil 1. biti of 2, 2. biti of 3. Yani bunları sabit bir gönderiyor ki bir gönderelim ki sürücü çalışsın. Yani of 2 ve of 3'ü vermezsek olmaz. Of 1'i ise bloktan ayarlıyoruz. Start stop için kullanıyoruz. Dolayısıyla burada şeyde de bloğun içinde de gördüğünüz gibi bu bilgileri buradan gönderiyor. O yüzden de bundan dolayı config epos dediğimiz bu word'ün içeriği sabit 3. Zaten değiştirmediğiniz sürece. Şimdi biz bununla ilgili config epos'a müdahale de etmemiz gereken durumlar olacak. Mesela home sensörünü bağlarken de onu da buradan gönderiyor. O da başka bir bite denk geliyor. Onu da birazdan göreceğiz yani home tarafını işlerken. Hani config epos bu işe yarıyor. Daha detaylı hani başka bitlerle oynamak istediğinizde de buradan belli bitleri bir yaparak müdahale edebilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra isterseniz bir eksenimizi çalıştırmayı deneyelim. Şimdi motoru da şöyle ekrana alalım. Öncelikle isterseniz bir jog'la deneyelim. Buraya modu 7 yaptım. Jog 7 idi. Daha sonra jog 1 diyorum bakın. Bunu çalıştırdığımda bir yönde dönüyor. Bu jog hızını da sürücü tarafından alıyordu. Jog 2 yapalım. Böyle. Şimdi mesela jog'da çalışırken bir yönde giderken ben sürücü tarafına gidip şeyle oynayabilirim. İsterseniz orayı da bir açayım hemen. Şimdi bakın V Assistant'a dönüyorum. Burada şeyi görüyorsunuz. Ben burada jog 1, jog 2 hızını daha önceden 300, default'ta 300 girmiş. Burayla oynayarak şeyin hızını değiştirebilirim. Motorun bloktan gelen o jog hızını değiştirebilirim. Bakın burada eksi 300 var. Mesela bu değeri değiştirelim. 500 diyelim. Bakın hızlandı. Şu an eksi yönde dönüyor. Sanıyorum. 1000 girelim. Bakın 1000 oldu. Hatta biraz daha arttıralım. 2000 yapalım. Hızlandığını görürüz. 100'e düşürüyorum. 100 oldu. 300 kalsın böyle. Diğer taraftan bu da ileri yön velocity. Şu an tabii geri yönde gittiği için aslında jog 1 eksi girildiği için öyle dönüyor. Mesela jog 1'e artı girersem diğer yöne dönecek. Mesela burayı 300 gireyim. Artı yöne bakın gitmeye başladı. Buraya eksi 300 girersem de jog 2 yani aslında buradan da
jog yönlerini de ayarlayabiliyoruz. Bu manuel hızlar için böyle elle ileri geri hani tezgaha oynatmak için veya makineyi ileri geri almak için kullanıyoruz. Dönelim tekrar bloğumuza. Şimdi durduralım jog'u. Buraya 1 yapalım. Relatif pozisyonlayacağız. Ne demiştik? Target pozisyona 1000 girdim. Bu length unit. 1000 length unit. O da neye denk geliyordu? 1 milimetreye denk geliyordu. Yani bir tam tura. Onu da yine motorun bir tam tur atmasından anlayabiliriz. Hızımız 500. Hatta biraz kısalım şunu. Yavaş yavaş döndüğünü görüyoruz. 50 yaptım hızı. Şu anda override'larla oynamıyorum. Bakın buradan execute mode. Bunu 1 yapacağım. Yavaş yavaş gitti. Hep aynı yerde durması lazım. Tam bir tur atıyor. Şimdi biraz hızlandıralım. Mesela 500 yapalım burayı. Tekrar verdim. Çok hızlı gidiyor. Hatta düzeltme diye bakın. İlk başta bir overshoot oluyor. Aşıyor yani target'ı. Sonra düzeltiyor. PID yapıyor. Hafiften. Pozisyona mesela 1000 değil de 500 girersem yarım tur atacak. Bakın yarım attı. Bir daha verdiğimde tam tur atıyor. Yarım. İkinci yarımını tamamlıyor. Bir tur atmış oluyor. Şimdi burayı 10.000 girersek de ne olacak? 10.000 milimetre yani 10 tur atmış olacak. 10 milimetre pardon 10.000 length unit 10 milimetre o da 10 tura denk geliyor. Bir turumuz 1 milimetreydi. O da 1000 length unitti. Velocity 500. Yine burayı tekrar veriyorum bakın. 10 tur attı durdu. Şimdi burayı arttıralım. Mesela 1000 yapayım. Tekrardan kestim verdim. Daha hızlı geliyor. Hatta burayı 100.000 yaparsak tekrar kesiyorum. Çünkü 100 tur atacak. Tabi biraz daha uzun sürecek 100 tur atması. Aktüel pozisyonu da hani değiştiğini görebiliyorsunuz. Aktüel velocity burada tabi scale olarak geliyor sanırım. Tam istediğim şekilde göremiyoruz. Display format. Onu şöyle yaparız. Dynamics ekranından bakabiliriz. Örneğin buradan şöyle gelirsek buradan diagnostik tarafına gelelim. Mesela aktüel speed mesela şu anda 0 RPM olarak gözüküyor. Şimdi biz şuraya sığdırabilir miyim? Bir saniye. Gitme şansım yok ekrana. O yüzden şöyle yapacağım. Şuradan gönderiyorum. Açtım burayı. Bakalım. 986 1000 RPM'de dönüyor bakın gördüğünüz gibi. Yani o da bizim hesabımızın doğru olduğunu gösteriyor. Yani 1000 RPM olarak girdiğimiz değerin override velocity'miz %100'dü. Bu arada tekrar pozisyona göndereyim. Şimdi pozisyon devam ederken ben burada velocity'yi 100 yaptım bakın. Hiçbir şekilde hızda değişiklik olmayacak. Onu da tabii şuradan açmam lazım daha iyi görmeniz için. Tekrar bakın. Velocity'yi önce hatta yüzde kalsın yavaş yavaş gitsin. Tekrar veriyorum bakın yavaş yavaş dönüyor. Ben velocity girdim 1000 yapıyorum. Hiçbir şey değişmiyor bakın. Velocity ile oynadığımda hiçbir şey değişmiyor. Ne zaman? Ancak bu şeyi kesip tekrar bir pozisyona gönderdiğimde komut tekrar alınıyor ve o zaman bu çalışıyor. Bakın şu anda 1000'le gitti. Peki 1000'le giderken override ile oynasam burayı bakın 10 yaptım bakın yavaşlıyor. Override anlık olarak hızlı oynayabilirsiniz. Yani bunu anlık bir ekrana taşıyarak bir potansa bağlayarak anlık hattın hızıyla böyle oynama şansınız var. Override ile 0 ile %200 arası. Ama velocity'yi değiştirdiğinizde tekrardan pozisyona göndermeniz lazım. O şey yapmaz. Etkilemez yani. Acceleration, deceleration'da şöyle bakın şimdi mesela biraz daha arttırayım şurayı. Velocity'yi 3000 yapalım. Çok hızlı hatta darbeli kalktığını motorun ve hızlı sert kalkıp durduğunu göreceksiniz. Bakın zıplıyor kalkıp dururken. Tekrar vereyim bakın. Darbe yani ekrandan da görebiliyorsunuz. Şimdi burayı override ACC ve DC ile oynayarak mesela 1'e kadar düşürebiliyoruz burayı. 1 yaparsak ne kadar yumuşak kalktığını şimdi bakın hiç darbe yok motorda sarsıntı yok. Yavaş yavaş çok güzel rampalanarak kalkıyor ve duruyor. Bu da size hani hem şeyden rampayı zaten sabit girebiliyorsunuz ve girdiğiniz o rampanın override ile buradan oynayabiliyorsunuz. 10 girelim. Biraz daha tatlı sert kalkış için. Execute dedim. Bakın biraz daha sert kalkıyor ama o kadar da değil. Yani %100 kadar değil. Mesela burayı 3 yapabiliriz. Hani siz mekaniğinizle uygun olarak buralarla oynayabilirsiniz. Bakın daha hızlı kalkıyor ama yine yumuşak böyle darbe olmuyor. Override ve override ACC'leri gösterdik. Şimdi mesela şey yapalım. Yine pozisyona gönderelim. Pozisyona yavaş gitsin biraz. Bakın pozisyona giderken aradaki şeyi göstermek istiyorum. Farkları. Yine buradan execute'u verdim. Bakın gidiyor pozisyona. Cancel traversing dediğimde pat diye duruyor bakın. Ansızın hareketi bitirdi. Tekrar kesip veriyorum. Çalışırken bu sefer intermediate stop verdiğimde yine o da aynı şekilde
durduruyor ama verdiğiniz anda bunu devam ediyor harekete ve kaldığı pozisyona gidiyor. Yani siz 1000'e göndermiştiniz 1000 milimetreye veya işte 100 milimetre pozisyona gönderdiniz. 100.000 girdiniz pozisyonu. Tam ortalarda bir yerde herhangi bir X noktasında siz intermediate stop'u verdiğinizde örnek veriyorum 100 milimetreye göndermişsiniz. 40 milimetredeyken stop verdiniz durdu. Devam ettiğinizde 40'tan devam ediyor. Ya böyle bir şey bu da. Diğer yandan eğer pozisyona giderken buradan yine execute modu verdim. Enable'ı keserseniz burada bütün power'ını kesiyor sürücünün. Yani torkunu falan da kesiyor. Hatta bunu şöyle daha hızlı dönerken göstereyim. Şöyle 3000 gireyim. Burayı da 100 tur değil de 1000 tur olsun. 1 milyon gireyim pozisyonu. Enable'ı verdim. Veriyorum. Bakın şu an çalışıyor. Çalışırken enable'ı kestim. Kendi halinde duruyor sürücü. Yani herhangi bir ani bir duruş yapmıyor. Öyle sert, rampalı, torklu durmuyor. Serbest duruşa geçiyor. Kendi ataletiyle duruyor. Ama tabii çalışma esnasında enable'ı keserseniz orada hata gelecektir. Dolayısıyla bunu bakın enable'ı kesip geri verdiğinizde enable olmuyor eksen. Bunu bir resetlemeniz lazım. Onun için de acknowledge error diyoruz. Hatalar gidiyor eksendeki. Daha sonra enable'ı tekrar veriyoruz. Ve bakın eksen enable oldu şu anda. Motor mili de zaten hareket etmiyor farkındaysanız. Serbestçe. Ama şeylerde şurada verdiğiniz stoplarda daha farklı duruşlar yapıyor. Enable kestiğinizde serbest duruşa geçiyor gibi demiştik. Şimdi bakalım homing'e ve absolute pozisyonlamaya bakalım. Homing için biraz daha yaklaşayım. Homing için bir kere şunu yapmamız lazım. Homing sensörü belirleyeceğiz. Daha sonra bu homing sensörünü de bu config epos'la birlikte kullanmamız lazım. Yani burada bir işlem yapmamız lazım. Onun için bir network ekliyorum. Şuraya en üstte eklersem daha güzel olur. Buraya homing diyelim. Şimdi benim 3 tane input'um var. Modül üzerinde. Onu da göstereyim. Gelsin üzerinde bakın. IO taglere bakarsanız enable eksen enable disable etmek için bir bit kullanacağım. Start stop için yani start'ı vermek için yine bir butonum var. Bir de home switch'i gösterdim. 3 tane tanımladım ben. Bunları kullanacağız. Şimdi enable'ı direkt şuraya bağlayabiliriz. Eksen enable'a enable mantar butonum var. Onu bağladım. Daha sonra şuraya homing'i yazmadan önce bir tane de şey ekleyelim. Şöyle bir bu yükselen kenar olsun. Bu da start push butonu. Bu da yükselen kenara da bir tane. Şuradan bit kullanalım. Daha sonra enable'da varsa tabi buradan şey yapalım. Pozisyona göndermek için şeyi set edelim. cmd nokta execute mode diye bir bitimiz vardı. Bunu setleyelim. Daha sonra hareket tamamlandığında herhangi bir şekilde neydi? Burada axis post OK diye bir şeyimiz var. Nedir o? Servo. Şöyle kopyalayıp yapıştıralım. Servo 1 nokta axis post OK geliyorsa bunu resetleyelim. Yani eksener pozisyonu tamamladığında ben bir daha sette kalmasın. Tek tek elle resetlemekle uğraşmayayım. Ya bunlar zaten size göstermek için yaptığımdan yani çok öyle programsal olarak detaylı düşünmüyorum. Dolayısıyla gelişi güzel yazıyorum. Yani yoksa böyle structure bir yapı şu anda yok. Bir de enable kesildiğinde şeyi de yine execute modu da resetleyelim. Bu şekilde yaptık. Şimdi buradan butonlar üzerinden ben enable ve start stop'u vereceğim. Şuraya bir always true diyelim. Bir tane bitten bahsediyorduk hatırlarsanız. Şurada ilkin nedir? Şu değişkenimizi alalım. Config epos'a bir tane double word bağlamamız lazım. Onun için bir tane hemen double word temp oluşturalım. Şuraya temp config epos diye double word oluşturdum. Bunu da buraya bağlayalım. Temp config epos'u. Şimdi bu artık 3 olmayacak. 0 geleceği için buradan. Buna bir 3 yazması için bunun bitlerini 1 yapmamız lazım. Temp config epos nokta %x0 sıfırıncı bitini 1 yaptık. Daha yakından bakarsak şöyle. Sıfırıncı bitini 1 yaptık. Daha sonra bir tane daha ekleyelim şöyle. Kopyalıyorum. Birinci bitini 1 yaptık. 1 artı 2 3 yapar. 3 değerin. Yani sıfırıncı bitin değeri 1, 2. Birinci bitin değeri 2. İkisini topladığımız zaman 3 değeri zaten buradan gelmiş olacak. Yani off 1, off 2, off 3'ü buradan göndermiş olacağız. Şimdi home sensörüne gelelim. Benim home switch'im vardı bir tane. Home switch. Bunu aldım. Bunu buraya. Bu sefer config epos'un yani temp config
epost nokta %x6. Bu home sensörüne denk geliyor. Bu dediğim gibi Synapse'da böyle yazıldığı için. Yani bunu biz değiştirebiliriz daha sonra kendimiz bir blok yazacağımız zaman. Bu şekilde verdiğinde home sensörü gördüğünde bu biti 1 yapacak. Bu da Telegram üzerinden home sinyalini sürücüye gönderecek. Sürücü tabii home yaparken sadece buna bakmıyor. Bir de encoder zero markımız var. Bunu gördükten sonra encoder'ın zero pozisyonuna bakıyor. O da maksimum 1 mm içerisinde, yani 1000 length unit, yani bir tur içerisinde onu görmüş olacak zaten. Şimdi bunu bir yükleyelim. Buraya kadar yaptıklarımızı yükledik. Şöyle bir online olalım. Kalıcı değişkenler kullandım ben Datablock'ta. O yüzden bunlar kalacaktır bu yaptıklarımız. Şimdi şuradan enable access'i falan buradan vereceğiz. Şuradan enable access'i bu arada bağlamamışız. Onu da hemen yapalım. Atlamışız onu. Şurada şey olması lazım. Enable geldiğinde burayı bir yapsın. cmd nokta enable access. Bu da buradan gelecek. Bu arada şunu da yükselen kenara çevirdim. Şu access post OK. Sürekli bir geldiği için resetliyor modu. O yüzden bunu da yükselen kenara çevirdim. Tekrar şuradan online olup hemen bir bakalım. Pozisyon gönderiyorum. Bakın. Aktüel pozisyon. Şu anda gidiyor. Bayağı uzun bir şey girdiğimiz için uzun sürüyor. Şu an dönüyor tabii. Buradan da görebilirsiniz. Hatta şuradan bir cancel verelim. Neyse kendisi bitirdi. Şu çok uzun. Şunu değiştirelim. Şuradaki değerimiz pozisyonu mesela 100.000 yapalım. 100 tur atsın. Tekrar pozisyona gönderiyorum. Bakın butonlarım çalışıyor şu anda. Bir daha gönderiyorum. Şimdi gidiyor. Şimdi homing yaptıralım. Buradan modu değiştireceğim. Tabii homing için yaptırmam gereken şey neydi? Şuraya gelirsek. Homing prosedür 4. Bakın modu 4 yapacağız. Ondan sonra homing işlemini başlatacağız. Şimdi homing'i yaparken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Yani şuna dikkat edeceksiniz. Bu blok şöyle çalışıyor. Eğer execute mod gelmiyorsa, kesilirse homing işlemi yarım kalabiliyor. Yani yarım kalıyor, tamamlamamış oluyor. O yüzden homing bitene kadar bunun kesilmemesi lazım. Yükselen kenarında başlıyor ama homing işleminde bunun düzenli gelmesi lazım. İsterseniz şöyle örnek vereyim. Bakın şu en son halini bir yükleyeyim. Şimdi eksen şu anda hazır. Enable'ım gelmiş. Pozisyon olarak 436 mm'lik bir pozisyona gitmiş. Şimdi homing'i başlatıyorum. Pardon, şu an homing için şunu kaçta 4 yapacaktık. Bunu 4 yaptım. Homing'i başlatıyorum bakın. Buradan start'ı verdim. Home'a gidiyor. Şimdi bakın şuna iyi bakın. Execute modum true şu anda. Execute mod geliyor. Bunu kestiğimde bakın duruyor. Execute modu kestiğimde duruyor. Ama pozisyona giderken böyle bir şey yapmıyor. Mesela mod boss'u 1 yapalım. Tekrar execute modu ben vereyim. Şurayı düzelteceğim. Kessem de devam ediyor bakın. Verdim. Kesiyorum. 0 oldu ama devam ediyor. Ama homing'de böyle değil. Homing'de execute mod homing esnasında kesilirse işlem kalıyor. O yüzden buna dikkat edin. Bu biraz da bloktan kaynaklı. Ne yapacağız peki? Programınızı yazarken buna göre homing prosedürünü yazarken buna dikkat edeceksiniz. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Hani hareketi tamamlayınca servo post OK deyince biz resetliyorduk ya. Burada şöyle bir önlem alabiliriz. Örneğin basitinden siz daha detaylı programlarınızda farklı şeyler yapabilirsiniz. Buraya cmd.modpost 4 ise yani homing yapıyorsam bunu resetleme. Farklı bir şey yap. Eğer 4 ise de burası şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya yine bir tane yükselen kenar koyup yine işlemi bitirince tamamlaması için şöyle yükselen kenar atalım. Bu defa eksenden gelip servo 1 datablock'tan home'u referans OK diye bir access ref diye bir şeyimiz var. Bu biti alacağız. Yani referans işlemi bittikten sonra sıfırla ve bunu da eğer 4 ise yani homing yapıyorsam onun da modunu eşit diyelim. Bu şekilde burayı bağlayabiliriz. Bunu yaptıktan sonra tekrar yükleyelim. Şimdi tekrar online olup duruma bakalım. Şu anda aktüel pozisyonum hala sıfırlanmamış. Çünkü homing'i tamamlamadım. Şimdi home'a gönderiyorum. Onun için tabii şurayı modu 4 yapıyoruz. Home'a gönderiyorum. Bakın homing işlemi başladı. Sensörü gösteriyorum. Bak yavaş hıza geçti sensörü görünce. Sensörden kurtuldu. Encoder zero markı da gördükten sonra bitirdi. Bakın bitirince aktüel pozisyon sıfırlandı şu anda. Ve bakın referans OK geliyor. Bu geldiği için de execute modu da resetlemiş.
Daha sonra eğer sensör görüyorsa da, yani sensörün üzerindeyken tekrar home yaptığında bu defa diğer yönden sensörden kurtulup ondan sonra şeyi tamamlıyor. Homing'i tamamlıyor. Onu da şöyle göstereyim. Eğer sensörün üzerindeyken bu defa tekrar home yaptırırsa diğer yönde, bu defa ileri yönde sensörden kurtulacak şekilde home'a başlıyor. Sensörü geçince encoder zero markı bulup orada resetliyor. Aslında her seferinde aynı noktada durabiliyor. Yani bu şekilde hem sensörü görmüyorken geriye doğru hareket ediyor, sensörün üzerindeyken ileriye doğru gibi düşünebilirsiniz. Burada da homing yönüyle oynayabilme şansınız var. Onun için de şurada pozitif, negatif sinyallerinin yerlerini değiştirerek bununla oynayabilirsiniz. Şu anda mesela aktif pozisyon 0. Absolut olarak pozisyona göndermek için de 2 giriyoruz burada değeri. Şuraya gelip 2 değerini girersek daha sonra örneğin mesela 10 tur atsın, 10.000 pozisyonuna git diyelim. Gönderdim. Bakın şu anda aktüel pozisyonum 10.000. Bir daha gönderemiyorum. Neden? 10.000'deyim zaten. Absolut olduğu için. Bir daha verip tekrar deneyim. Bakın. Aynı yerde olduğu için gitmiyor. Target pozisyona mesela 25.000 diyelim. Tekrar göndereyim. Bakın gidiyor. Aktüel pozisyon 25.000 oldu. Tekrar 10.000 dediğimde bu sefer geri yönde hareket edecek. Bunu tekrar verdiğinde bakın ters yönde, diğer yönde hareketini tamamlıyor bu şekilde. Ve 10.000 noktasına gidiyor bakın. Yani 25.000'den ileri 10.000 daha koyup 35.000'e gitmiyor. Veya 25.000'den 10.000 düşüp 15.000'e gelmiyor. Doğrudan absolut olarak 10.000 noktasına gidiyor. Zaten onu anlatmıştım hani absolut ile relatif farkını. Synapse Blow da bu şekilde çalışıyor. Hani mümkün olduğunca detaylarına girmeye çalıştım. Bunun dışında da uzun zaman önce hani bu V90'la projeler yaparken sahaya gitmeden önce iyice detaylı anlayıp sahada sorun yaşamamak için oturup bu şekilde ben notlar çıkarıyordum. Yani bu tarz projeler öncesi cihazları deneyip bu şekilde notlar alıyordum. Bunları da hani V90 için aldığım notlar var burada. Bunu da ben Google Drive'a atarım. Burada da hani sizlerin de ihtiyacınız olduğunda dönüp bakabilirsiniz. Hangi giriş nasıl çalışıyor, işte bu length unit mantığı nasıl hesaplanıyor. Bir de parametre okuma yazmayı şu an örnek yapmıyorum. Burada da hani notlarımda da var. Synapse var. Bunu kullanarak buraya işte hangi eksense onun numarasını girip burada yine Telegram'ı girip ilgili parametreyi seçtiğimiz zaman ona göre parametre numarası var. Hepsi bu Synapse'nin dokümanına baktığınızda her bir parametrenin bir şeyi var. İndeksi var. Buradan giriyorsun. Sadece burada dikkat etmeniz gereken tek şey axis no dediği yeri buraya eksen numarası kısmına şey yazıyorsunuz. V90'da CU ve drive olarak iki eksen gibi görüyor. Bu yüzden bizim yaptığımız işlemin drive tarafında olacağı için eksen numarasına 2 her zaman yazıyoruz. Zaten hangi sürücü olacağını Telegram'dan gösteriyoruz. Eksen numarasında hep 2 yazıyoruz. Yani bu bloktan birden fazla da kullansanız hep eksen numarası 2. Burada kaç tane parametre yazacaksanız buradan parametre numarası, okuma yazma yapacağınızı buradan seçiyorsunuz. Ve parametre numarasını da buradan giriyorsunuz. Bunu da zaten şeyin içerisinde, data bloğun içerisinde burada parametre şeyi var. Parametrelere girdiğimiz bir array'imiz var. Sırayla yazıyor bunu çünkü. O indekse göre. Ya bunun örneği de hani var. Şu an çok detayına girmek istemiyorum. Çünkü parametre yazmak çok kullanmıyoruz. Çok da hızlı, sağlıklı çalışmıyor. Bazen yazıyor, bazen yazmıyor. Ben çok kullanışlı bulmuyorum. Ama ihtiyacınız olursa da basit bir blokla, Synapse bloğuyla bu şekilde okuma yazma yapıyorsunuz. Mesela Jogspeed'e ben örnek yapmışım yazmak için. Burada örneğine de bakabilirsiniz. Bu notları da paylaşacağım. Biraz da bir şey zor oluyor. Hem uygulamayı göstermek hem işte kameradan sürücü motoru gösterip bir yandan da işte başka ekranları göstermek falan bazen takılmalar olabiliyor. Ama umarım yine faydalı olmuştur. Tekrar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.